Herkese merhabalar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bugünkü videomuzun konusu, duruşunuz sizi yaşlı gösteriyor olabilir mi? 10 saniyede gelin birlikte test edelim. Test edelim ki eğer herhangi bir durumda daha yaşlı gözüküyorsanız bunu ortadan kaldırmaya çalışalım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin 10 saniyelik testle devam edelim ve daha sonra yorumlamalarımla size detaylı bilgiler vereyim. Yapacağımız şey çok basit. Herkeste akıllı telefon var ve kamerası var. Kamerasını açıp benimle birlikte öncelikle kamera karşısında normal duruşunuzu yandan, önden ve de arkadan eğer nasıl duruyorsanız hiç bozmadan 10 saniyelik bir kayıt altına almanızı isteyeceğim. Şu an kayıt altına aldıysanız lütfen yaparken kendinizi dik tutmaya çalışmayın. Duruşunuz neyse onu kayıt altına alın. Kayıt altına aldıysanız benimle birlikte devam edin. Almadıysanız şimdi videoyu durdurun. Önce bir 10 saniye kayıt alın ve gelin birlikte detaylıca irdeleyelim. İlk bakacağımız şey nedir? Bizi yaşlı gösteren en önemli detay burada gördüğünüz gibi bizim yandan duruşumuzda, sırtımızın pozisyonuna bağlı olarak kulaklarımız acaba omuz başlarının önüne düşüyor mu, düşmüyor mu? Eğer omuzlar öne kapanmış, başımız önde kalıyorsa zaten bu enerjimize yansıyor. Yaşımız ne olursa olsun omuzların öne kapanması biraz daha depresif, biraz daha karamsar bir görüntü oluşturuyor. Siz de şimdi elinizdeki videoya baktığınızda omuzlarınızla şu kulak memesi hesabını yapın lütfen. Başınız önde mi kalıyor, omuzların önüne mi düşüyor, şu hizadan bir eğri, şu hizadan bir eğri çizerek kafanızla bir bakın omuzlarınız bu şekilde önde durarak sizi yaşlı gösteriyor mu? İkinci bakmanız gereken detay ne? Bunu yaptık. Yandan bir de şu karnımıza bakalım mı? Göbeğimiz önde duruyor mu? Acaba benim kalçamla omurgam aynı hizada mı? Kalça eklemim burada ama omurgamın çizdiği eğri arkaya doğru gidiyor mu? Bu özellikle yaptığım yürüyüşlerde beni daha yavaş, daha yaşlı gösteriyor olabilir. Çünkü daha genç, daha dinamik hareket etmek varken gövdemin öne düşmesiyle birlikte ben çok daha yavaş ve aslında emin adımlarla dediğimiz çok da emin olmayan ama gövdemin yavaşlığından etkilenmiş adımlarla ilerliyor olabilirim ve bu da beni olduğumdan çok daha yaşlı gösteriyor olabilir. Ve önden baktığımızda acaba omuzlarımız eşit mi? Bir omuzumuz yukarıda, bir omuzumuz aşağıda. Belki bu kadar büyük olmasa da bu şekilde bir fark varsa, bu da yine karşıdan bakan için omuz eşitsizliği göze batar haldeyse belki biraz daha yaşlı bir omurga hissi verebilir ve biraz daha bizi yaşlı gösterebilir. Lütfen şimdi videonun o kısmını yani önden baktığınız kısmını durdurup omuz eşitsizliği var mı yok mu lütfen gözlemleyin. Ve omuz eşitsizliği varsa skolyoz açısından da yani omurga eğriliği açısından da değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Diğer videolarımda anlatacağım. Ve son olarak arkadan baktığımızda az önce omurga eşitsizliğine bağlı olarak omuzunuzun biri aşağıda yukarıda ama leğen kemiğinizin de biri aşağıda biri yukarıda mı? Eğer böyle bir durum varsa sadece yaşlı gözükmeyi bir tarafa bırakıyorum ama bel, boyun, sırt ağrısı da size yaşatacağı için yine lütfen ama lütfen dikkatli davranın. Bu söylediğim 4 detaya sahipseniz ya da bu 4 detaydan en az ikisi sizde varsa belki de yaşlı mı görünüyorum sorusunun cevabı duruş bozukluğunuzda gizli olabilir. Ama onun dışında duruş bozukluğunu düzeltmek istiyorsanız özellikle söylediğim 1. ve 2. madde için buradan çıkan linkteki egzersizlere mutlaka göz atmanızı öneririm. Çünkü omuzları geriye alıp şöyle dik bir bakış açısına, dik bir duruşa sahip olmak gerçekten hem enerjinizi
hem de duruşunuzla birlikte görünen yaşınızı değiştirebilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Skolyoz gibi bir problem varsa, yani 3. ve 4. maddeyle alakalı bir problem varsa, en kısa zamanda bir fizyoterapiste danışarak yaşın yanı sıra oluşabilecek problemlerin önüne geçip ağrılarınızı azaltmayı hedefleyebilirsiniz. Lütfen bunu da aklınızdan çıkarmayın. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Duruşumuz bizi bazen 30 yaşında değil de sanki 60 yaşındaymışçasına çaresiz, biraz da içe kapanık gösteriyor olabilir. Siz de duruşunuzla ilgili yapacağınız hem egzersizlerle hem de farkındalıkla birlikte yaşınızı olduğunuz yaşta, hatta daha genç gösterebilirsiniz. Lütfen bunu gözden kaçırmayın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.